Beslenmem sizi şaşırtabilir. Ben şaşıracağınızı düşünüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben İknur Andreacan. Videoma hoş geldiniz. Eğer Clothing Challenge videomdan geliyorsanız zaten beni tanıyorsunuz. Çok büyük bir değişim elde ettim 2 hafta içerisinde. Peki bunu nasıl elde ettin? Bu çok büyük bir değişim. 2 hafta içerisinde bu kadar bir değişim elde edemezsin. Sen ne yedin, ne içtin? Bir an önce beslenme videonu at şeklinde çok fazla istek geldi. Ve ben de zaten o dönemde nasıl beslendiğimi çekmiştim. Ve siz de istediğiniz için bugün bu videoyu artık yüklüyorum. Tabii bu videoda ayrıca nelerden bahsedeceğim. Sadece yediklerimi görmeyeceksiniz. Ben bu challenge'ı nasıl bir dönemde yaptım? Neden günde 2 defa kahvaltı yapıyorum? Arada böyle kullandığım farklı ürünler göreceksiniz. Onlar ne mesela? Onlardan bahsedeceğiz. Ve çok sorulan birkaç soru da kaçıncı günden itibaren değişim görmeye başladın? Zaten ben gün kilomu da tartmıştım. Onları da sizinle paylaşacağım. Şimdi nasıl beslendiğimi bir izleyin. Sonunda da bu bahsettiğim konularla ilgili konuşacağız. Şimdi bu arada bu omlet şöyle, dışı böyle kuru gibi duruyor ama asla değil. Böyle, dışı da böyle. Of, öyle güzel ses çıkarıyor ki sünger gibi.
şeyden önce ben nasıl bir dönemde bu challenge'a başladım? Çoğu kişi challenge'a başlamamak için ya da başladığında devam ettirmemek için birçok bahane buluyor ve challenge'ı tamamlamıyor arkadaşlar. Fakat ben size nasıl bir dönemde böyle bir challenge'a başladım ve buna rağmen nasıl böyle bir sonuç elde ettiğimi anlatmak istiyorum ki belki size başlama ve tamamlama konusunda motivasyon olur. Belki bilmiyorsunuzdur. Ben Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinden mezun oldum ve Marmara Üniversitesi Sporda Bilişim Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapıyordum. Şu an mezun oldum. Fakat bu challenge'ı yaptığım dönemde tez aşamasındaydım. Tezimi yapmam gerekiyordu ve korona sürecindeydik biliyorsunuz. Yani her anlamda çok zorlu bir dönemdi benim için. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Günde bakın 24 saatte tam 19 saat ben bilgisayar başında duruyorum. Ben o kalan 5 saatte yemek mi yiyeyim, duş mu alayım, yemek mi yapayım? Zaten her şeyimi dışarıdan söylüyordum. Ve inanılmaz sağlıksız besleniyordum. Hani bu gördüğünüz şeyler falan değil yani. İnanılmaz sağlıksız. Ve zaten 19 saat ayakta durduğum için uyumam gereken saatlerde uyuyamıyordum bir kere. Ve sağlığımı kaybetmeye başladım artık arkadaşlar. Hayatımda ilk kez o kadar kendimce kötü bir noktadaydım. Fiziksel olarak, ruhsal olarak, mental olarak her anlamda çok kötü bir noktadaydım. Zaten 19 saat bilgisayar başında durmak deyince bile az çok tahmin edebilirsiniz. Göz kararması, baş dönmesi, unutkanlık, fiziksel olarak görüntümü zaten biliyorsunuz ve benim o geldiğim son nokta değildi arkadaşlar. Ben daha da kötüye gidiyordum. Benim artık bir şey yapmam gerekiyordu ve bu benim çalışma performansıma da etki ediyordu. Gerçekten çok kötü bir noktadaydım ve ben niye zaten böyle bir noktada bir challenge'a başladım? Nasıl başlayabildin ki zaten 5 saatin var gibi bir soru gelebilir. Ya ben zaten sağlık ve sporla ilgili bir bölüm okuyorum. Bu alanda literatüre, bilimsel bir şeyler katmaya çalışıyorum. Fakat kendim sağlığımı kaybediyorum. Ben dedim ki yeter yani ben bir kere şu anki durumum ve üzerine çalıştığım şeyle çelişiyorum. Ben hayatımda spordan bu kadar uzak, beslenmem bu kadar kötü, sağlığım bu kadar kötü hiçbir şekilde kendimi görmedim ve artık tamam dedim. Normalde böyle bir challenge'ın varlığından da haberim vardı. Dedim ki bir program olsun, beni zorlasın. Ben sadece onu yapmak için vakit ayırayım. Ve video çekeyim ki bırakmayayım, sonuna kadar yapayım. Zaten zaman benim için çok değerli olduğu için en kısa zamanda en fazla sonucu elde etmem gerekiyordu. Sürekli story'de paylaşıyorum işte gece 4'te 5'te sabahladığım günleri, tez ortamımı sürekli zaten çekip paylaşıyordum story olarak. Hatta siz de az çok görmek için o günlerimi Instagram profilime sabitledim. Gidip izleyebilirsiniz. Neyse işte paylaşımlar yapıyorum. Bir tane arkadaşım Herbalife'ı belki daha önce duymuşsunuzdur. Bu ürünlerin satışını yapıyordu. Yıllardır yapıyordu. Bu arada hani Herbalife'la onun sayesinde falan tanışmadım. Ben Herbalife zaten biliyordum. Ve zaten spor yaptığım dönemde ürünlerini de kullanıyordum. Fakat işte enerji bar, kas kütlesi kazanmak isteyen kişilerin kullandığı ürünler diyeyim. Bunları kullanıyordum. Diyet amaçlı, kilo verme amaçlı ürün kullanma yapmamıştım. O ürünlerini kullanmamıştım. İşte arkadaşımla konuştuk. Ben işte sağlık durumumdan geldiğim son noktadan bahsedeyim dedim. Bir challenge'a başlayacağım şöyle böyle. Ben sana dedi ürün yollayayım. Ben dedim ki bak ben bir challenge'a başlayacağım. Bütün sürecimi çekeceğim. Yediğimi içtiğimi de çekeceğim. Ben bu ürünleri kullanırsam bunları da paylaşmak zorundayım. Ve ben 2 haftada eğer iyi bir sonuç alamazsam bu sefer şöyle olmasın hani bu ürünleri kullanıyor demek ki çok da etkili değilmiş. Çünkü benim beslenme düzenimi de çok kontrol edemiyorum zaten. Dedik ki ben sana gönderiyorum. Sen kullan. Hiçbir şey şu an senin sağlığından daha önemli değil. Bana yolladı ürünleri. Anlattı. Neyi nasıl kullanacağımı falan filan her şeyi bana anlattı. Arkadaşlar ürünler geldi. Kullanmaya başladım. Ben hala diyorum ürünler o kadar doğal ki 2 haftada bana zaten bir sonuç elde ettirmesinin imkanı yok. Boş yere diyorum hani çekip sonunda kötü olmasın. Çünkü ben challenge'a başladığımda şunu söylemiştim. Nasıl bir sonuç alırsam alayım paylaşacağım. Hani az da olsa çok da olsa. Çünkü benim amacım tamamen şeffaflık. Neyse onu göstermek. O yüzden aslında çok fazla ürünlerin videosu da yok elimde. Hani hala kendim de emin değilim. Arkadaşım bana yolladığı için hani ona yollamak için falan çekiyorum. Kullanıyor musun diye. Evet kullanıyorum. Gösteriyorum. Böyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum diye. Böyle birkaç günden itibaren bende değişimler olmaya başladı. Ama nasıl? Önce tartıda değişimler olmaya başladı. Benim başlangıç kilo 63.9'u diyebilirim. 64 diyorum. Son bitiriş kilom da 56 küsür. Ve gün gün düşüyor. En önemlisi arkadaşlar hatta en önemli iki şey.
Bir kere sabah kahvaltı hazırlama vaktinden o kadar tasarruf ediyordum ki 2 dakikada shake hazırlıyorum, içiyorum sabah uyandığımda. Yani hem sağlıklı kahvaltı yapmış oluyorum hem de çok kısa sürede hazırlamış oluyordum. Bu benim için çok büyük bir avantajdı. Sonra öğlen gibi de ben arkadaşlarımla kalıyordum. Onlarla birlikte kahvaltı hazırlıyordum. O yüzden aslında günde 2 defa kahvaltı yapıyordum. Neyse arkadaşlar, ben bütün ürünleri kullandım ettim. Bana yolladı. Bu arada söylemiştim, ben asla su içemeyen bir insanımdır. Evet, ne kadar sporcu olsam da maalesef. Spor esnasında içtiğim bütün suların içinde de aloe vera suyu vardı. O sayede hem su içmemi sağlıyordu. Su içtiğim için iyi bir şey. İçinde aloe vera suyu olduğu için iyi bir şey. Dedim ki tamam, ben beslenme videosunu artık gönül rahatlığıyla bunu kullandım diyebilirim. Fakat biliyorum ki bana çok fazla soru gelecek. Bu ürünler ne? Yoksa ilaç mı kullandın? Zararlı mı? Nasıl kullandın? Ne kullandın? Bir sürü soru gelecek diye tahmin ettiğim için tekrar arkadaşıma dedim ki ben bu ürünleri öğrenmek istiyorum. Hani bana gelen soruları ben cevaplamak istiyorum. O da dedi ki tamam, eğitimlere katıl, kayıt ol Herbalife'a. Onları öğrenirsin, bu şekilde herkese de anlatabilirsin hangi ürün ne işe yarıyor gibi. Ve ben kayıt oldum arkadaşlar. Bu beslenme videosu aslında biraz da o yüzden gecikti. Eğitim alıyordum çünkü. Bu arada eğitimler hala da devam ediyor. Birçok ürün hakkında birçok şey öğrendim. Bu arada arkadaşım dedi ki isteyen kişilere, sonuçta senin sayende bu ürünü öğrenmiş oldular, senin sayende de temin edebilirler. Çünkü çok fazla bu sonucu elde etmek isteyen olabilir, kullanmak isteyen olabilir. Onlara da yardımcı olursun. Ben dedim süper, tamam. Zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu an benim hedefim doktora olduğu için ben zaten birçok arkadaşıma beslenme programı olsun, antrenman programı olsun, birçok yardımda bulunuyorum. Bunun da amacı bildiklerimi unutmamak, tecrübelerimle, aldığım eğitimle öğrendiğim şeyleri unutmamak ve üzerine bir şeyler katabilmek. Körelmeme amaçlı bunu zaten yapıyordum. Ve dedim ki çok iyi, bu sayede bir sürü kişiye ulaşabilirim ve birçok çeşit durumda olan kişiyi istediği fiziğe ulaştırana kadar yardımcı olursam bu da benim için müthiş bir deneyim olur. Ve böyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyebilirsiniz. Ya zaten ben senin kullandığın ürünleri gördüm. Nasıl beslendiğini gördüm. Hangi spor programını yaptığını gördüm. Ben alayım, kullanayım, yapayım bunları. Ben de zaten aşağı yukarı bu sonucu elde ederim. Hayır arkadaşlar. Böyle bir yanılgıya asla ve asla düşmeyin. Her şeyden önce sizin kullandığınız ürünlerden çok o ürünleri nasıl kullandığınız önemli. Ve bunun önemini Herbalife bildiği için koçluk sistemiyle size ürünleri ulaştırmayı hedefliyor. Nasıl yani? Siz ürünü alıyorsunuz. O ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini, kullanıp kullanmadığınızı, nasıl beslendiğinizi, bunların bütün takibini aldığınız kişi size ücretsiz olarak sağlamak zorunda. Ve eğitimlerden öğrendiğim bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Mesela bu shake'i kilo vermek isteyen kişiler için de kullanıyorlar. Kilo almak isteyen kişiler için de kullanıyorlar. O yüzden arkadaşlar siz internetten temin edip ben kafama göre kullanayım, kilo vermeye çalışırken kilo bile alabilirsiniz. O yüzden doğru kullanımı çok önemli ve zaten bu ücretsiz bir hizmet olduğu için neden internetten alıp kafanıza göre kullanıyorsunuz ki? Bırakın size yardımcı olsun o kişi. Size öğretsin nasıl kullanmanız gerektiğini ve takibini yapsın. Bu şekilde düzenli kullanırsınız ve zaten daha fazla etki elde edersiniz. Tabii bu noktada kimin koçluk ettiği de aslında biraz önem taşıyor. Çünkü koçlar dediğim gibi sizin beslenmenizi takip etmek zorunda zaten. Fakat ben şunu istiyorum. Yine ücretsiz olarak sizin spor takibinizi de yapmak istiyorum. Mesela bana diyeceksiniz ki İlknur işte benim alt karnımı eritmek istiyorum. İlknur ben kollarımı inceltmek, bacaklarımı inceltmek istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Bunun için ne yapmam lazım? Bu programı size ulaştırıp takibini yapmak istiyorum. Ve söz veriyorum arkadaşlar, siz hedeflediğiniz kiloya ulaşana kadar asla bunu bırakmayacağız arkadaşlar. Yani ben hedeflediğiniz görüntüye ve kiloya ulaşana kadar koçluğunuzu ücretsiz bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü dediğim gibi benim amacım gerçekten o kişiyi sona kadar ulaştırıp ulaştıramadığımı görmek ve ben bu konuda kendime fazlasıyla güveniyorum. Öğrettiğim şeyler sayesinde de siz artık o öğrettiğim şeyleri hayatınıza katarak nasıl yediklerinizi kontrol edebileceğinizi, nasıl ideal kilonuzda kalabileceğinizi öğreneceğiniz için aslında bu süreç sizin bütün ömrünüzü, bütün hayatınızı ve hayatınız boyunca sahip olacağınız görünüme etki edecek. Bu nedenle de elinizde açıkçası çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla bu videoyu bekleyen vardı ve bu çok büyük bir fırsat. Kimsenin yapmayacağı bir şey açıkçası. Sonuçta aynı anda belirli bir sayıda kişiyle iletişim kurabilirim aynı anda. Ama endişe etmeyin. Hani bu videoyu ne zaman gördüğünüzün bir önemi yok. Sonuçta ben kişilere ideal kilosunu
videosuna ulaştırıp artık nasıl devam etmesi gerektiğini aktardıktan sonra sonuçta bir açık oluşacak ve bu şekilde sürekli olarak devam edecek. O yüzden ne zaman görürseniz görün, eğer istiyorsanız gerçekten böyle bir şey, benimle Instagram DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ıma gitmişken beni takip de edebilirsiniz bu arada. Zaten adresimi bıraktım. Bu arada videonun açıklama kısmını izledikten sonra bir inceleyin. Herhangi bir durum değişmesi olur, bir şey olur. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bana nereden ulaşmanız gerektiğini biliyorsunuz.